Makedonya, Balkanların kalbinde yer alıyor. Ülkenin kuzeyinde Kosova ve Sırbistan, batısında Bulgaristan, güneyinde Yunanistan, doğusunda ise Arnavutluk bulunuyor. Ülkenin denize kıyısı bulunmuyor. Gostivar şehrinin yakınlarında doğan Vardar Nehri, Makedonya'ya hayat veriyor. Nehir ülkenin tam ortasından geçerek Yunanistan'a, oradan da Ege Denizi'ne dökülüyor. Makedonya yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip. Toplam nüfusun %65'i Makedon, %25'i Arnavut, %4'ü Türk, %3'ü Roman, %2'si Sırplardan oluşuyor. Makedonya'da resmi dil Makedonca ve Arnavutça. Nüfusla doğru orantılı olarak az da olsa Türkçe ve Sırpça da konuşuluyor. Makedonya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Komünist Yugoslavya'nın kurucu devletlerinden biri olmuş. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1991 yılında barışçıl şekilde bağımsızlığını ilan etmiş. Yunanistan ile Makedonya arasında yaşanan isim krizi 2018 yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adı üzerine anlaşılarak aşılmış. Makedonya, Yugoslavya altındayken bayrağında kırmızı zemin üzerine sarı çerçeveli kızıl yıldızı kullanıyormuş. Bağımsızlığının ardından Büyük İskender'in babasının mezarında bulunan güneş figürünü kullanmaya başlamış. 1995 yılında yine Yunanistan'ın bu figürün kendilerine ait olduğunu iddia etmesi üzerine bayraktaki figürü değiştirerek şu an kullanılan haline getirmişler. Şu an bayrakta kırmızı zemin üzerinde altın rengi güneş, bayrağın kenarlarına doğru uzanan 8 adet güneş ışını bulunuyor. Ayrıca Makedonya Milli Marşı'nda "Özgürlüğün yeni güneşi" sözlerine de atıf yapılmış. Makedonya tarihi antik çağlara kadar dayanıyor. Makedonya topraklarında yetişen Büyük İskender, Balkanlardan Hindistan'a kadar uzanan tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisini kurmuş. Büyük İskender'in kurduğu Makedon Krallığı'nın ardından sırasıyla Roma, Bizans, Bulgar ve Sırplar bu topraklar üzerinde hüküm sürmüş. 1389 yılında Osmanlı Makedonya bölgesini hakimiyeti altına almış. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde Karamanoğlu Beyliği'nden bölgeye çok sayıda Türk yerleştirilmiş. 500 yıllık Osmanlı egemenliğinin Balkan Savaşları ile sona ermesi sonucu Türklerin önemli bir kısmı başta İstanbul olmak üzere Anadolu'ya dönmüş. 1953 yılı sayımlarında 203 bin civarında olan Türk sayısı Yugoslavya'nın da etkisiyle 80 bine kadar düşmüş. Ülkenin başkenti ise Üsküp. Üsküp, ülkenin en kalabalık kenti konumunda. Hayırsever faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rahibe Teresa bu şehirde doğmuş. Ülkenin en önemli ve en çok ziyaret edilen şehirlerinden birisi ise Ohri. Balkanların incisi Ohri, Avrupa'nın en derin gölü olan Ohri Gölü'nün etrafında kurulmuş. Ohri şehri, Makedonya'nın turistik cazibe merkezi konumunda. Osmanlı ve Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan manastır, yani şimdiki adıyla Bitola, Makedonya'nın görülmesi gereken şehirlerinden. Makedonya'nın ekonomisi 2000 yıllarında başlayan reformlar, özelleştirmeler, Avrupa uyum süreci çalışmaları, serbest ticaret nedeniyle büyümeye başlamış ve Avrupa'da en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olmuş. Makedonya'da Makedon dinarı kullanılıyor. 1 euro 61 Makedon dinarına eşit. Ülkede sabit kur politikası uygulandığı için bu durum 22 yıldır hiç değişmemiş. Makedon Merkez Bankası politikasını euroya göre belirlediği için euro Amerikan dolarından daha ön planda tutuluyor. Makedonya'da asgari ücret 2024 yılı itibariyle 330 euro. Ortalama maaş ise 400-550 euro arasında değişiyor. Ev kiraları 250-400 euro arasında. Eğer ev almak isterseniz 50-60 bin euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii bu en düşük rakamlar. Makedonya'da hizmet sektörü ve tarım başlıca gelir kaynaklarından. Makedonya toprakları tarım açısından oldukça verimli. Bu durum Makedonya mutfağına da yansımış. Ayrıca Makedonya mutfağı, Balkanların zengin kültürel ve tarihi mirasını yansıtan çeşitli ve lezzetli yemekleri içeriyor. Bu mutfak Osmanlı, Yunan, Sırp ve Bulgar etkilerinden izler taşıyor. Akdeniz, Doğu Avrupa, Orta Doğu mutfaklarından da esintiler alabiliyorsunuz. Domates, biber, fasulye, patlıcan, kabak,
çeşitli yeşillikler yaygın olarak kullanılıyor. Domates, biber, soğan ve çeşitli baharatlarla fırında pişirilen kuru fasulye, tavçe, kraliçe, Makedonya'nın milli yemeği olarak kabul ediliyor. Et yemekleri de oldukça lezzetli. Kebapi denilen köfte çeşidi yine Makedonya mutfağının en önemli yemeklerinden birisi. Yakından tanıdığımız tulumba tatlısı ve kadayıf da bu ülkede çokça tüketiliyor. Ayrıca rakiye denilen üzüm ve erik gibi meyvelerden yapılan yüksek alkollü içeceği ile de ünlü. Makedon vatandaşları Schengen bölgesine yaptıkları ziyaretlerde 120 güne kadar vizeden muaf tutuluyor. Makedonya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemiyor. Üsküp'te bulunan Büyük İskender Havalimanı ve Ohrid Havalimanı uluslararası uçuşlara açık havalimanları. İstanbul-Üsküp arası 1,5 saatlik uçuş mesafesinde bulunuyor. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi eğer size uygun uçuş bulamazsanız veya daha ucuz bir uçuş yapmak isterseniz yaklaşık 2 saat mesafedeki Priştine Havaalanı'na da uçabilirsiniz. Makedonya'ya gidilecek olan en uygun zaman ise yağışların bittiği Haziran ayı ve Eylül ayı arası. Üsküp Havalimanı'ndan şehre ulaşım 199 Makedon dinarı yani 3,3 euro. Saat başı kalkan otobüslerle şehre yarım saat içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca taksi ve araç kiralama imkanları da mevcut. Ülke genelinde Kiril harfleri kullanılıyor. Latin harflerinin kullanımı çok yaygın değil. O nedenle Google Lens indirip Makedoncayı yüklediğiniz takdirde size oldukça fayda sağlayacaktır. Makedonya'da konaklamak için günlük 25-50 euro arası bütçe yeterli. Şunu da hatırlatayım, çoğu konaklama tesisinde kredi kartı kullanılmıyor. O nedenle konaklama için yanınızda mutlaka nakit bulundurun. Ayrıca ödemenizi euro ile de yapabilirsiniz. Şehir içinde otobüs kullanımı çok yaygın ve ucuz. Metro ve tramvay sisteminin olmadığı ülkede genelde çift katlı otobüsler kullanılıyor. Bu ülkenin kendine ait ilginç trafik kuralları da var. Tüm ülkelerde alkollü olarak araba kullanmak yasak. Bu normal bir durum. Ancak bu ülkede araba kullanmasanız bile alkollü olarak ön koltuğa oturmanız yasak. Alkollü olarak sürücünün yanındaki koltuğa oturulursa hem sürücü hem de o kişiye ceza uygulanıyor. Bu ülkede araç kullanacaksanız hız sınırının bazı noktalarda 20 km hıza kadar düştüğünü hatırlatayım. Ayrıca çok fazla radarla hız denetimi yapıldığını da söylemeliyim. Dans ve müzik Makedon kültürünün ayrılmaz bir parçası. Düğünlerde ve bayramlarda dans edilir, halk oyunları oynanır. Oro, ülkenin geleneksel danslarının başında gelir. Bizim halaya çok yakın olan hızlı ve yavaş şekilde icra edilebilen oro, insanların el ele tutuşarak oynadığı bir halk oyun türü. Geleneksel müziklerde gayda kullanımı oldukça yaygın. Renkli bir eğlence anlayışı olan Makedonların, gece hayatı ve eğlence merkezleri Üsküp ve Ohrid gibi turistik yerlerde daha canlı. Manastır da bu açıdan oldukça hareketli. Özellikle cuma ve cumartesi geceleri şehirlerin belli bölgelerinde olan mekanlar gençlerin toplanma merkezleri haline geliyor. Ülkenin genel olarak güvenli olduğunu söyleyebilirim. Ama kalabalık mekanlarda değerli eşyalarınıza sahip çıkmanız gerektiğini de hatırlatayım. Ülkede kutlanan en ünlü festivallerden birisi ise 1400 yıla aşkın süredir kutlanan Vevçani Festivali. Pagan ve Hristiyan geleneklerinin karışımını yansıtan festival, bereket ve şans getirmesi için çeşitli ritüeller barındırıyor. 13-14 Ocak tarihlerinde Vevçani'de düzenlenen festivale katılanlar kullanacakları maske ve kostümler konusunda serbest. Katılımcıların yaptıkları toplu yürüyüşün ardından Vevçani'de bulunan pınarlardan su doldurulup yemekler yapılıyor. Yoğrulurken içine para konulan yiyecek kime denk gelirse o sene o kişinin çok şanslı olacağı varsayılıyor. Lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın.